Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamün aleyküm değerli dostlarım. Tabii ki öncelikle hepinizin Ramazan bayramını canı gönülden kutluyorum. Dostlarım, çok önemli bir gelişme var. Türkiye'de yurt dışı plakalı araç kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme gündemde. Bu ne demek biliyor musunuz? Belki de yıllardır yaşanan bazı kısıtlamalar değişecek. Bugün size 3 kritik konuyu anlatacağım. Araç kurallarında değişiklik, gurbetçilerin Türkiye'ye dönüşü, Avrupa'daki hayat pahalılığı. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü hepsi birbirine bağlı. Araç kullanımında yeni gelişme. Dostlarım, özellikle Sıla yoluna çıkanları çok ilgilendiren bir konu bu. Son gelen bilgilere göre, şimdi merak edeceksiniz bu bilgiler nereden geliyor? Not aldım. Avrupa Gündem haber sitesine bu değerli haber için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de yurt dışı plakalı araç kullanımına yönelik bazı sınırlamaların esnetilmesi gündemde. Şimdi mevcut sistem neydi? Aracı sadece sahibi kullanabiliyor. Türkiye'de yaşayan biri kullanamıyor. Kullanırsa ciddi ceza var. Bunun da çeşitli videolarını yaptık. Ama yeni tartışılan konu şu. Bu kullanım kurallarında esneklik olabilir mi? Özellikle aile bireylerin kullanımı, Türkiye'de kısa süreli kullanım, daha esnek uygulamalar. Yani dostlarım, Türkiye'desin, izindesin, kuzenin kullanabilir, dayın bir direksiyona geçebilir, amcam bir direksiyona geçebilir. Bu gündemde şimdi konuşuluyor. Şunu net söyleyeyim. Maalesef henüz kesinleşmiş resmi bir yasa yok. Ama bu konunun gündeme gelmesi bile çok büyük bir işaret. Yani umudumuz var. Çünkü yıllardır en çok şikayet edilen konulardan biri buydu. Ya olur ya, misafirliğe gidersin dostlarım, misafirliğe gidersin, yorgun düşersin. Verirsin anahtarı, dayın kullanır, kuzenin kullanır, amcan kullanır, kardeşin kullanır. Kardeşin yurt dışında ikamet etmiyorsa ona bile yasak. Ama bu kardeşin kullanabilir. Şu anki sistem, araç sahibi dışında kullanım yasak. Türkiye'de yaşayan biri kullanamaz. Kim kullanır? Hemen aceleden onu da söyleyelim. Annem, baban, kardeşlerin, abilerin, ablaların ama yurt dışında ikamet etmeleri gerekiyor. Şimdi gündemde olan ne? Avrupa Gündem haber sitesinden kurallarda esneklik ihtimali geldi. Aile içi kullanım konusu konuşuluyor. Bu kesinleşirse Sıla yolu bilhassa tatilimiz tamamen değişecek. Gurbetçiler Türkiye'ye dönüyor. Dostlarım, haber 2. Şimdi gelelim ikinci çok önemli konuya. Son verilere göre 2024 yılında 100 binden fazla gurbetçi Türkiye'ye dönüş yaptı. Yani Almanya değil, Fransa değil, hepsi beraber aşağı yukarı 114 bin kişi 2024 yılında Türkiye'ye dönüş yaptı. Bu çok ciddi bir rakam. Peki neden dönüyorlar? Emeklilik, bazı büyüklerimiz emekli oluyor. Türkiye'de yatırım fırsatları, aileye yakın olma isteği, gurbetten bıkmış, geri dönmek istiyor. Avrupa'daki zorlaşan yaşam şartları, bana kalırsa bu %30'u. Avrupa'daki zorlaşan yaşam şartları. Artık şunu net görüyoruz. Eskiden herkes Avrupa'ya gitmek isterdi, şimdi dönüş konuşuluyor. Ama bu dönüş herkese uygun mu? İşte bu tartışılır. Avrupa hayat pahalılığı. Arkadaşlar, açık konuşalım. Avrupa'da hayat ciddi şekilde pahalandı. Biliyorsunuz benzin 2 euronun üstünde. Dün İsviçre'de mazot 2 frankın üzerindeydi. Market fiyatları arttı. Kiralar zaten uçtu. Kiralar yani gerçekten fark ediyoruz. Ve en ilginç şu. Gurbetçiler diyor ki Türkiye pahalı ama Avrupa'da artık eskisi gibi değil. Özellikle Türk ürünleri çok pahalı. Dışarıda yemek ciddi lüks oldu.
Yani artık denge değişiyor ve dostlarım, yani sizler de biliyorsunuz ya, hesap ortada. Eskisi gibi değil. Elde avuçta eskisi gibi kalmıyor. Birikim azaldı. Onun için bazı vatandaşlarımız diyor ki, senelerimi yurt dışında harcayacağıma biriktirmiş paramdan gideyim Türkiye'de kendime bir daire alayım, bir iş kurayım veyahut da paramı bankaya yatırayım, orada yaşayayım. Benim için daha iyi. Hem akrabalarıma, aileme, sevdiklerime yakınım ve ana vatanım. İnsanlar artık böyle düşünmeye başladı. Şimdi değerli dostlarım, siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'ye dönmek mantıklı mı? Avrupa'da kalmak mı daha iyi? Araç kuralları değişirse sizi nasıl etkiler? Bana yorumlara yazın bunları. Tabii ki elimden geldiği kadar okuyup ben de cevap vermeye uğraşıyorum. Elimden geldiği kadar. Bazen dostlarım gerçekten yani çok mühim sorular geliyor. Bilhassa onlara cevap vermek istiyorum. Türkiye'ye gitmek isteyenler var. Araç konusu var. Aracım şöyle olursa olur mu, böyle olursa olur mu, filanca kullanabilir mi? Veya Türkiye'ye giderken şunu götürebilir miyim, bunu götürebilir miyim, bunun gümrüğü var mı, yok mu? Tabii ki bunlara ilk önce en önemli bunlara cevap vermek değerli dostlarım. Eskiden biliyorsunuz herkes Almanya'ya, bilhassa Almanya'ya gelmek istiyordu. Ama devir değişti. Artık bunu da yani göz önüne almak lazım değerli dostlarım. Devir değişti, artık geri dönüşler başladı. 2024 yılında dile kolay 114 bin kişi Avrupa'dan kesin dönüş yapmış. Tabii ki gelenler de var. Evlilik yapıp gelenler var. Herhangi bir şirket istek yapıyor, Avrupa'ya gençlerimiz geliyor çalışmak için. Gelenler var, doğru, ve gelmek isteyenler de var. Çok gelmek isteyenler de var. Dostlarım, Sıla yolu Türkiye'de araba kullanma, bu konuya girdik çıktık. Şimdi hemen aceleden söylüyorum. Sıla yolu dedik mi belgeler lazım, pasaport lazım, kimlik lazım. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Tarihlerini lütfen kontrol edin. Kendi pasaportlarınızın, çocuklarınızın pasaportlarına, kimliklerinize, ehliyetinize bakın. Hazır mı? Arabanın ruhsatı var mı? Arabanın sigortası hazır mı? 2026 senesi için tarihlerini kontrol edin. Bunları kontrol etmeden şarjı çalıştırmayın. Motoru çalıştırmayın. Yola çıkmayın. Çok mühim. Neden üstüne basa basa söylüyorum? Dostlarım, Sırbistan sınır kapısında vatandaşımızın aklı başına geldi. Orada anca aklı başına geldi. Ehliyetini evinde mutfak masasının üstünde unuttu. Oldu mu? Oldu. Böyle şeyler oldu. Şimdi dostlarım, bu tür önemli gelişmeleri kaçırmamak için ben de size rica ediyorum. Kanalıma abone olun. Abone olarak bana lütfen destek olun. Bildirimleri açın. Emeğe saygıdır. Çünkü Sıla yolu, araç kuralları ve gurbetçileri ilgilendiren tüm gelişmeleri size en net şekilde ben anlatmaya devam edeceğim. Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.